Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Fırın kullanmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz tatlı tarifi vermek istiyorum. 2 adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alıyorum. Evet, mikser yardımıyla yumurtayı karıştırmaya başlıyorum. Üzerine yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde toz şeker ekleyerek köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı süt. 2 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekleyelim. Evet, tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Evet, hamurumuz bu kıvamda olmalı. Büyük boy bir tavaya her tarafına gelecek şekilde küçük bir yağ ile yağlayalım. Alt tabanına fırın kağıdı yerleştirelim. Evet, tavamızı biraz ocağın üzerinde ısıtalım. 2 kepçe dolusu hamurdan dökerek her tarafına gelecek şekilde tavaya yayalım. Kapağı kapalı bir şekilde orta ateşle üzeri hafif kuruyana kadar pişirelim. Üzeri hafif kuruduktan sonra kapağını alalım ve pişirmeye devam edelim. Evet, piştiğinden emin olduktan sonra bir servis tabağı ile ters çevirelim. Evet, diğer tarafı da kısık ateşle pişirmeye devam edelim. Üzerindeki kağıdı alabiliriz artık. Hafif bir şekilde orta kısmı yanmış ama hiç önemli değil. Evet, diğer tarafı da piştikten sonra hemen altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Evet, yanan kısmı ince bir bıçak yardımıyla keserek çıkartıyorum. Evet, kekimiz gördüğünüz gibi çok güzel pişti, pamuk gibi. Elimizle küçük un haline gelene kadar parçalayalım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yarım paket fındığım var. Rondoda un haline gelene kadar çekiyorum. Evet, kek harcının içine ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Evet, üzeri için beyaz çikolatam var. İnce bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Bir kase dolusu olana kadar kesmeye devam ediyorum çikolatalarımı. Evet, bu kadar yeterli. Kasenin içine alıyorum ve eritmeye bırakacağım. Evet, sütlü bitter çikolatalarım var. Karışık olacak şekilde keserek küçük parçalar halinde ayırıyorum. Daha sonra cam kasenin içine alıyorum. Kaynayan sıcak suyun üzerine cam kaselerimi alıyorum ve ara sıra karıştırarak eritmeye yardımcı oluyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel eridi. Hızlı bir şekilde karıştırarak içinde pütür kalmamasını sağlıyorum. Evet, kek harcımızın üzerine ev yapımı pastacı kreması ekliyorum ve elimle toparlanana kadar yoğuruyorum. Kremanın miktarı hamuru toparlayana kadar ilave edebilirsiniz.
Eğer kremanız yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. Veya fındık ezmesi, kahvaltılık çikolata da kullanabilirsiniz bu aşamada. Evet, böyle bir tahtam var. Et tahtası. Üzerine streç film ile kaplıyorum. Üzerine hazırladığım hamuru alarak orta incelikte olana kadar, kare hamur haline gelene kadar merdane yardımıyla açıyorum. En sonunda kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum. Eritmiş olduğum beyaz çikolatanın bir miktarını üzerine yayarak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dolabına kaldırarak donması için bekliyorum. Evet, donduktan sonra dolaptan çıkartıyorum. Diğer et tahtasına ters çeviriyorum. Evet, ters çevirdikten sonra sütlü ve bitter çikolatayı ince tabaka haline gelene kadar üzerine yayarak sürüyorum. En son spatula yardımıyla üzerini düzeltiyorum. Çektiğim beyaz çikolatanın kalanını küçük bir poşete koydum. Üzerine şeritler halinde sıkıyorum. Kürdan yardımıyla Ebru deseni veriyorum. Tekrardan buzdolabına kaldırarak çikolatanın dolması bekliyorum. Tekrardan ters çeviriyorum. Çikolatayı üzerine dökerek ince tabaka halinde sürüyorum hızlı bir şekilde. Evet, beyaz çikolatadan şeritler yapıyorum tekrardan. Ve kürdan yardımıyla Ebru deseni veriyorum. Buzdolabına kaldırarak donmasını bekliyorum. Donduktan sonra bir cetvel yardımıyla baklava dilimi olacak şekilde kesiyorum. Dilediğiniz şekilde dilimleyerek servise hazırlayabilirsiniz. Evet, dilimlediğim tatlıyı servis tabağına alıyorum. Gerçekten hem pratik oldu hem de çok lezzetli. Evet, bir tanesini yakından sizlere göstermek istiyorum. Lezzeti gerçekten çok güzel. Kalan hamurumu küçük bir tavaya alarak pişirmeye devam ediyorum.
Evet, bu hamuru da aynı yöntemle hazırlayabilirsiniz veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Evet, bir tanesini daha yakından göstermek istiyorum. Buzdolabında saklayarak muhafaza edebilirsiniz. Evet, pişen hamurumu ters çeviriyorum. Diğer tarafını da pişirmeye devam ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.